Merhaba sevgili izleyiciler, ya doğruysa kanalına hoş geldiniz. 1912 yılının Nisan ayında dünyanın en büyük gemisi olarak yola çıkan Titanic, hepimizin bildiği gibi yalnızca 5 gün sonra devasa bir buzdağına çarparak sulara gömüldü. Ancak, bu batış basit bir kaza mıydı, yoksa bir dizi ihmal, hata ve belki de gizli planların sonucu muydu? Bugün Titanic'in ihtişamlı başlangıcından trajik sonuna kadar, bu olayın perde arkasına bakacağız. Bilimsel detaylar, hatalar ve ortaya atılan komplo teorileriyle Titanic'i bir kez daha keşfetmeye hazır mısınız? 20. yüzyılın başları, teknoloji, endüstri ve denizcilik açısından büyük bir değişimin yaşandığı bir dönem. İnsanlar, daha önce hiç olmadığı kadar cesur projelere imza atıyor. Bu dönemin en önemli simgelerinden biri ise, kuşkusuz Titanic. White Star Line şirketi tarafından yapılan ve devasa boyutlarıyla öne çıkan bu gemi, batmaz gemi olarak tanıtılıyordu. Ancak Titanic, yalnızca büyüklüğüyle değil, sunduğu lüks olanaklarla da dikkat çekiyordu. O dönemin en büyük gemisi olmasa da, sunduğu gösterişli tasarım, konfor ve lüksle ön plana çıkıyordu. Peki, bu kadar ihtişamlı bir yapının ardında hangi teknolojiler ve mühendislik çözümleri vardı? Gemiye güç veren 4 devasa baca, devasa motorlar ve dünyanın en iyi tasarımcılarının dokunuşları, ancak bunların yeterli olup olmadığını daha sonra göreceğiz. Yapım aşamasında Titanic'in karşı karşıya kaldığı zorluklar ve yapılan hatalar, aslında felaketin sinyallerini vermişti. Birçok uzman, geminin çelik levhalarının ve perçinlerin kalitesiz olduğunu iddia ediyor. Özellikle soğuk suyun bu perçinleri daha kırılgan hale getirdiği söyleniyor. Bununla birlikte, gemideki cankurtaran sandallarının sayısı bile tartışmalıydı. Titanic, 2200'den fazla yolcuyu taşırken, sadece 1178 kişilik kapasitesi olan cankurtaran botlarına sahipti. Bu eksikliğin sebebi ise geminin güvertesinin estetiğini bozmamak içindi. Ayrıca, gemi yapımı sırasında birçok işçi ölümcül kazalar geçirdi. Bu ölümler, bazılarına göre geminin lanetli olduğunun bir göstergesiydi. Peki, bu kadar büyük bir projede neden daha dikkatli olunmadı? Kibir mi, ihmalkarlık mı, yoksa acelecilik mi? 10 Nisan 1912'de Southampton limanından yola çıkan Titanic, New York'a doğru ilk ve son yolculuğuna başladı. Gemi, son derece kalabalıktı, birinci sınıf yolcular, devrin zenginleri ve toplumun önde gelen isimleriyle doluydu. Ancak, Titanic'in denize açılmasıyla birlikte sorunlar da kendini göstermeye başladı. Mesela gemi, dönemin en yeni radar sistemlerinden yoksundu. Kaptan Edward Smith'in, denizdeki buz tehlikesine rağmen tam hızla ilerleme kararı ise durumu daha da tehlikeli hale getirdi. O dönemde Titanic için, "Tanrı bile batıramaz" denmesi, aslında kibirin ne boyutlara ulaştığını gösteriyordu. Bu kadar büyük bir geminin ne olursa olsun güvende olacağı düşüncesi, alınması gereken önlemleri göz ardı etmeye yetmişti. 14 Nisan gecesi saat 23:40 civarında Titanic, beklenmedik bir şekilde devasa bir buzdağına çarptı. Buza çarptığında gemi mühendisleri geminin dayanacağını düşünse de, çarpışma geminin sancak tarafında büyük bir yırtılmaya yol açtı. Su önleyici tedbirlerin yeterli olmadığı birkaç bölmeye hızla dolmaya başladı. Gemi, su geçirmez olarak tasarlanan 5 bölmenin 4'üne su aldıktan sonra kaçınılmaz sona doğru sürüklendi. Çarpışmanın hemen ardından, gemideki telsizciler çevredeki gemilere yardım çağrısı göndermeye başladı. Ancak, yapılan yanlış hesaplamalar, geciken cevaplar ve kaos ortamı, yardımların zamanında ulaşmasını engelledi. Binlerce insan için kurtuluş hayalleri hızla tükeniyordu. Titanic'in batışı, birçok komplo teorisini de beraberinde getirdi. Kimilerine göre, gemi batmamalıydı, çünkü bilinçli olarak yanlış rotaya yönlendirilmiş, radar sistemleri kapatılmış ve kasti bir çarpışmaya sürüklenmişti. En ilginç teorilerden biri, Titanic'in sigorta dolandırıcılığı için kasten batırıldığı yönündedir. Bu teoriye göre, Titanic'in kaza yapmasının arkasında büyük miktarda sigorta parası kazanma planı vardı. Ancak bu ve benzeri teorilerin hiçbiri kanıtlanmadı. Ayrıca, bazı teorisyenler, Titanic'in aslında batırılan gemi olmadığını, geminin aslında White Star Line'ın başka bir gemisi olan Olympic ile karıştırıldığı teorisini ortaya attı. Bu teoriye göre, Titanic yerine Olympic gemisi suya indirildi ve kaza o şekilde planlandı. Titanic'in batışı sonrası dünya, denizcilik güvenliği konusunda büyük değişimlere tanıklık etti. Uluslararası Denizcilik Örgütü, IMO gibi kurumlar, gemilerde daha fazla can kurtaran botu bulundurulmasını ve sürekli telsiz gözetimi yapılmasını zorunlu kıldı. Titanic'in batışı,
bir geminin çok daha fazlasıydı, o, insanlığın ihmalkarlığının, hatalarının ve aşırı özgüvenin bir bedeliydi. Bugün, Titanic'in enkazı Atlantik'in derin sularında yatıyor. Gemi, denizin yüzeyinden yaklaşık 4 kilometre aşağıda, zamanın durduğu bir yerde dinleniyor. Onun batışı, tarihteki en büyük deniz trajedilerinden biri olarak hafızalara kazındı. Titanic'in hikayesi, kibir, ihmal ve hatalarla dolu bir destandır. Bu hikaye, bir daha aynı hataların yapılmaması için bir uyarıdır. İnsanlık, Titanic gibi felaketlerden çok şey öğrendi. Bugün, modern gemi mühendisliği ve güvenlik standartları, Titanic'in batışından çıkarılan derslerle şekillendi. Artık gemiler, buz dağlarına karşı radarlarla donatılıyor, can kurtaran botları zorunlu ve denizcilik iletişimi kesintisiz. Titanic, bir trajedinin ötesinde, denizcilik tarihini ve güvenliğini kökünden değiştiren bir dönüm noktası oldu. Bugün Titanic'e duyulan ilgi hala bitmiş değil. Kitaplar, belgeseller ve hatta James Cameron'ın Oscar ödüllü filmiyle Titanic, bir efsane haline geldi. Bu devasa geminin hikayesi, zenginliğin ve lüksün zirvesinden, insan hatalarının ve trajedinin en dip noktasına kadar uzanan bir yolculuk. Titanic, bizlere ne kadar büyük ve güçlü olursa olsun hiçbir şeyin gerçekten batmaz olmadığını hatırlatıyor. Titanic'in hikayesi, insanlığın cesareti, hataları ve dersleriyle dolu bir epik. Batışı, bir dönemin sonu, yeni bir dönemin başlangıcıydı. Peki sizce Titanic'in batışı kaçınılmaz mıydı, yoksa ihmal mi bu sonu getirdi? Yorumlarda fikrinizi paylaşın. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.